Merhaba sevgili arkadaşlar. Bilgisayar derslerinde ya da öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme derslerinde öğrencilerime ilk şu soruyu soruyorum. Microsoft Office programlarını kullanmayı biliyor musunuz? Word, PowerPoint, Excel gibi programları kullanmayı biliyor musunuz? Genelde öğrencilerin cevabı evet hocam tabii ki biliyoruz şeklinde oluyor. Fakat işin biraz derinlerine girdiğimde birkaç soru sorduğumda şunu yapabiliyor musunuz, bunu yapabiliyor musunuz şeklinde fark ediyorum ki aslında Word programından kastettikleri şey sadece yazı yazmak. Eğer Word'ü sadece yazı yazmak için kullanıyorsanız, yani bir metni bilgisayara geçirip daha sonra çıktı almak için kullanıyorsanız çok büyük fırsatları kaçırıyorsunuz demektir. Word programını etkili bir şekilde kullandığınız zaman yüksek lisans derslerinizde, ödevlerinizde, tezlerinizde, makalelerinizde çok büyük bir hız yakalayacaksınız. Saatlerce, günlerce uğraşacağınız şeyleri aslında 1-2 dakikada halledebileceğinizi göreceksiniz. Şimdi bu hususları hep birlikte görelim. Öncelikle akademisyenler olarak ya da lisansüstü öğrenciler olarak en çok kullandığımız özellik nedir? Atıf yapmaktır. Bunun üzerinden başlayalım. Ama önce bize bir metin lazım. Bu metni kolayca oluşturmak için sevgili arkadaşlar şöyle bir kod yazalım. Eşittir rand parantez içerisinde mesela 80 paragraf istiyorsam 80 yazıyorum. Parantezin dışına çıkıp Enter tuşuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bize örnek bir metin oluşturdu. Rastgele bir metin oluşturdu. Şimdi bunun üzerinden çalışmamıza devam edebiliriz. Bir atıf yapacağımız zaman sevgili arkadaşlar şu hataya düşmeyin. Geldik. Diyelim ki bu paragrafın sonuna atıf vereceğiz. Noktanın önüne bir boşluk bıraktım. Tamam, buraya kadar da doğru. Ama şöyle parantez açıp yorulmaz 2026 sayfa 5 yazdığınız zaman çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Evet, bu yanlış bir atıf verme stili değil. Ama bunu bu şekilde elle yazdığınız zaman karşınıza şöyle bir sonuç çıkacak. Bunları daha sonra kaynakçaya geçirirken kaynakçada bir sürü sorunlar yaşayacaksınız. Noktasını, virgülünü, atıfını büyük sorunlar yaşayacaksınız. Bunları kaynakçaya geçirdiğiniz zaman şöyle sorunlar yaşayacaksınız. Hocanız size diyecek ki bunu APA 6 sistemine göre yanlış yapmışsın. Bazı kelimeler büyük, bazıları küçük, noktasını, virgülünü yanlış yapmışsın. Bunu düzelt. Ve siz eğer bir tez yapıyorsanız orada yüzlerce atıf olacak, yüzlerce kaynak olacak ve bunu düzeltmeniz saatlerinizi, günlerinizi alacak. Ya da bir dergiye göndermek istediniz ama dergi siz APA'ya göre yapmıştınız. Dergi ise MLA sistemine göre istiyor veya daha farklı bir sisteme göre istiyor. O zaman yine saatlerinizi harcayıp bu atıf sistemini uyarlamanız gerekecek. Ben de size diyorum ki hiç böyle vakit harcamayın. Bunu bir saniyede yapacak bir yol gösterelim size. Şimdi öncelikle bunu bu şekilde elle atıf kesinlikle vermiyoruz arkadaşlar. Bu büyük bir hata. Ne yapacağız? O zaman Word'ün otomatik atıf sistemini kullanacağız. Şimdi burada bakın alıntı ekle diyor. Alıntı ekle kısmına tıklıyorum. Yeni kaynak ekle diyor. İşte kaynağımı buraya yazacağım. Öncelikle bakın burayı biraz tanıyalım. Gördüğünüz gibi burada kaynağın türünü soruyor önce. Yani sizin atıf yaptığınız kaynak bir kitap mı? Kitaptan mı bir atıf yapıyorsunuz? Kitap bölümünden mi atıf yapıyorsunuz? Dergi makalesi mi? Gördüğünüz gibi bakın aşağı doğru indiğimiz zaman çok çeşitli seçeneklerimiz var. Hocam bunların hiçbirisi değil. O zaman diğer kısmını işaretleyip bakın daha geniş bir alan bulabilirsiniz ve elde ettiğiniz bütün bilgileri buraya girebilirsiniz. Ama biz bunun bir kitap olduğunu farz edelim. Bakın kitap dediğim zaman sadece gerekli olan bilgileri benden buradan istiyor. İlk kısımda yazarın adını yazacağız. Buradaki güzellik bir de şu. Yazarın adını hocam nasıl yazacağım? Tamamını küçük harfle mi yazacağım? Önce ismi sonra soy ismi mi yazacağım?
bunu merak ediyorsanız arkadaşlar bakın aşağıda size bunun nasıl olması gerektiğini de söylüyor. Demek ki baş harfleri büyük, arada virgül ve eğer birden fazla yazar varsa noktalı virgülle ayırmanız gerekiyormuş. O zaman ben bunu şu şekilde yorulmaz virgül Bilal olarak yazayım. Bir yazar daha varsa bir isim daha ekleyebilirsiniz noktalı virgülle. Daha sonra başlık. Başlığı nasıl atacağım? İlk harfleri büyük mü olacak? Evet bakın kaynakça nasıl yazılır diye bana burada örnek göstermiş. Sürekli bu örneklerden yola çıkarak yanlış yapma riskini azaltabilirsiniz. Peki başlığımızda ailede değerler eğitim olsun. Daha sonra yılı soruyor. Hangi yılda yazıldı? Diyelim ki 2024. Şehir, yayın evinin bastığı şehir İstanbul. Yayıncı da mesela Marmara Yayınları diye yazalım. Burada yine hocam yayınları yazacağız mı yazmayacağız mı? Örneğe bakıyoruz. Evet Adventure Works yayınları dediğine göre biz de yayınlarını yazacağız. Bunların hepsini girdikten sonra tamam diyorum. Bakın gördüğünüz üzere benim atıfımı buraya ekledi. Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam çok güzel atıf ekledik ama benim hocam buraya sayfa numarasının da girilmesini ekliyor. Sayfa numarasını nasıl gireceğim? Yani hangi sayfadan alıntı yaptığımın bilgisine nasıl gireceğim? Bakın üzerine tıkladığım zaman bu atıfın artık dinamik bir metin bu. Ve üzerine tıkladığım zaman sağ tarafta bir ok açılıyor. Bu oka tıklıyorum ve alıntıyı düzenle diyor. Alıntıyı düzenleye tıklıyorum. Bakın ekle bölümünde sayfalar yazıyor. Evet şimdi bunu ekleyebilirim. Mesela 56. sayfadan atıf yapmış olayım. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi sayfa 56'yı da buraya ekledi. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Yine geliyorum bir sonraki paragrafa ekleyelim bunda. Alıntıyı ekle dedim. Yine yeni kaynak ekleye geliyorum. Bu sefer de bir dergi makalesi olsun. Dergi makalesine geldik. Yazarımız yine yorulmaz olsun. Çünkü burada bir şey göstermek istiyorum. Başlıkta kaynakça nasıl verilir? Tamam buradaki başlığı kullanalım. Derginin adı mesela Marmara Eğitim Dergisi olsun. Yıl 2026 olsun. Sayfalar. Bakın buradaki sayfaları karıştırmıyoruz. Buradaki sayfalar dergide makalenin ilk sayfası ve son sayfası. Mesela bizim 45'ten 65'e kadar olsun. Ve tamam diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar dikkat ederseniz burada ne çıktı karşımıza? Yorulmaz. Kaynakça nasıl verilir? 2026. Şimdi iki tane yorulmaz olduğu için iki tane aynı isim olduğu için diğer kaynağı tamamen açarak verdi. Ama bu uzun başlıklarda çok ciddi bir problem oluşturur bizim için. Peki ne yapacağız hocam? Bunu nasıl çıkarabiliriz? Çünkü bakın bizim bu kaynakça nasıl verilere ihtiyacımız yok. Neden? Bu yorulmazın çalışmasının bir tanesi 2024, bir tanesi 2026'da. Yani karıştırma ihtimalimiz yok. Karıştırma ihtimalimiz varsa evet bunu açık yazabiliriz. Peki hocam bunu nasıl çıkaracağım? Çok kolay bir şekilde bakın geliyorum. Yine alıntıyı düzenle diyorum. Geldim. Bu sefer gösterme bölümü var bakın altta. Sayfa numarasını bu şekilde eklemiştik. Gösterme. Buradan başlığı çıkarabilirim. Başlığa tıklıyorum ve tamam diyorum. Bakın gördüğünüz gibi onu çıkarmış oldu. Peki hocam sadece tarihin olduğu bir durum söz konusu olabilir mi? Evet burada bakın biz yazar ismini de ortadan kaldırabiliriz. Mesela şu şekilde diyelim. Yorulmaz yaptığı çalışmada mesela diyeceğim. Yaptığı çalışmada nokta şöyle bildirmiştir vesaire diyeceğim. Burada yorulmazın yanına sadece tarihi girmem gerekiyor değil mi? Bunu nasıl yapacağız peki? Bakın yorulmaza tekrar atıf yapacağım için bir daha o bilgileri yeni kaynak ekleden eklemek zorunda değilim. İşin güzelliği burada. Daha önce atıf yaptıysam sadece şuraya tıklıyorum bakın. Tıkladım. Gördüğünüz gibi bu atıfı verdi. Peki buradan bana sadece tarih lazım. Dinamik metne tıklıyorum. Alıntıyı düzenle diyorum. Ve bakın yazarı gösterme diyorum. Başlığı gösterme diyorum. Tamam diyorum.
Bakın gördüğünüz gibi yine bu atıfımız burada dinamik bir şekilde yer alıyor. Peki hızlı bir şekilde birkaç tane daha atıf eklemiş olalım. Bu sefer de bir kitap bölümü olsun. Evet, yazarımız Ahmet Yılmaz. Bakın bu şekilde burada Ahmet Yılmaz şeklinde yazdım. Bunu da kabul ediyor. Yani Yılmaz virgül Ahmet yerine doğrudan yazar ismini verseniz de geçerli oluyor. Başlık kısmı yine atıf verme diyelim kolay bir şekilde. Kitap yazarı. Buradaki kitap yazarından kastı ise editörü. O konferans kitap bölümünün kitabın editörü. Bu da Mustafa Şen olsun. Kitabın adı, kitabın genel ismi bilimsel araştırma olsun. Yıl 2026. Sayfa yine bizim kitap bölümümüzün sayfa aralığı 67-89 olsun. Şehir Ankara olsun. Yayıncı da Bilim Yayınları diye bir yayın evi uyduralım. Tamam diyoruz. Evet, bunu da ekledik. Peki hocam, bu şekilde ben 100 tane kaynakçayı oluşturdum. Bu 100 kaynakça benim işimi nasıl kolaylaştıracak? Bakın arkadaşlar, en sona geliyoruz. Hadi burada yapalım. En aşağıya geldik. Artık bütün çalışmayı bitirdik. Kaynakça vereceğiz. Bakın işin güzelliği burada. Eğer 50 yazmış olsaydınız saatlerce bu kaynakçayı yazmak zorunda kalacaktınız. Şimdi sadece tek bir tuşla 1 saniyede 100 kaynağın hepsini buraya verebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bakın APA sistemine %100 uyumlu bir şekilde atıfı vermiş oldu. Peki hocam, dediğinizi yapalım. Diyelim ki MLA sistemini çevirmek istiyoruz. Bakın yine saatlerce uğraşmak zorunda değiliz. Geldim buradaki bakın sistemden, seçimden MLA'yı seçiyorum. Bakın hemen MLA sistemine atıf yaptı. Peki değiştirelim. Chicago'ya çevirelim. Bakın Chicago'ya çevirdi. Yani saatlerce uğraşacağınız şey sadece 1 saniyede yapılmış oldu. Bu şekilde kaynakçayı da bitirmiş olduk. Peki hocam, bir diğer husus. Ben eğer bu atıfta yanlış yaptıysam, şimdi kaynakçaya baktığım zaman gördüm ki aslında bu kitabın yayın yeri İstanbul değilmiş. Düzeltmek için hemen gidiyorum bakın. Tıklıyorum ve kaynağı düzenle diyorum bakın bu sefer. Eğer kaynakta bir hata yaptıysam kaynağı düzenle diyorum, bakın karşıma çıktı. Evet, burada neyin yanlış yapmışız? Mesela diyelim ki 2026 değil de bu 2023 olsun. Buradan düzeltiyorum ve tamam diyorum. Burada iki listede de geçerli olsun mu diyor. Evet, bunu evet işaretliyoruz. Hem atıflarda hem kaynakçada her yerde geçerli olsun ve düzeltmeyi yapmış oldu. Bakın en aşağı geliyorum kaynakçaya. Bakın gördüğünüz gibi burada bir değişiklik olmamış. Hocam değişiklik olmadı. O zaman güncelleştir diyeceğiz. Bakın burada 2023'e çektim ben bunu ama değişiklik olmadı. O zaman tıklıyorum kaynakçanın üzerine. Alıntıları ve kaynakçaları güncelleştir diyorum. Bakın gördüğünüz gibi 2023'e dönmüş oldu. Mutlaka eğer bir düzeltme yaptıysanız buradan alıntıları ve kaynakçayı güncelleştir diyerek bunu geçerli kılmak zorundasınız. Bir diğer husus, hocam benim bazı kaynakları çok kullanıyorum. Mesela bu makalemde de kullandım. Başka bir makalede de kullanacağım. Kitap yazarken, tez yazarken de kullanacağım. Bunu her seferinde yeniden yazmak zorunda mıyım? Böyle bir güzelliğimiz de var. Bakın kaynakları yönet kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynakları yönete geldiğimiz zaman bir ana liste, bir de geçerli liste var. Bakın bu geçerli liste demek şu anda üzerinde çalıştığımız Word dosyasındaki atıflar bunlar, kaynaklar. Ana liste ise benim daha önceki çalışmalarımdan oluşturduğum liste. Peki bu otomatik oluşuyor mu? Hayır.
Bunu bizim yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Bakın bu geçerli listedekileri hangilerini almak istiyorsam, mesela şu aile değerler eğitimini ben ana listeye almak istiyorum. O zaman tıklayıp evet kopyala diyoruz. Evet diyoruz. Bunları bu tarafa atıyor. Şimdi bunları bu tarafa attı. Artık ben bunu diğer çalışmalarımda da kullanabilirim. Peki nasıl kullanacağım? O zaman şöyle yapacağım. Bu sefer de tam tersini yapacağım. Bakın bunlar benim daha önceki çalışmalardan eklediğim kaynaklar. Alıyorum, kopyala deyip geçerli listeye atıyorum. Bakın alıyorum, kopyala deyip bu tarafa alıyorum. Yani daha önce yaptığım çalışmaları buraya bu şekilde kopyalayıp alabilirim. Tamam dedim, kapat dedim. Ve bakın şimdi yeni bir atıf vermek istediğim zaman alıntı ekle dediğim zaman bakın bu kaynaklar burada yine görünüyor. Bak bu bilgiyi girmedim şu anda ama ona atıf verebiliyorum. Veya hemen gelip bir başka atıfı buradan verebiliyorum. Dolayısıyla benim size tavsiyem çok kullandığınız kaynakları veya isterseniz tamamını ana listeye alın. Böylece başka bir Word dosyasında çalıştığınız zaman o bilgisayarda yeniden bu bilgileri girmeniz gerekmez. Bazen de sizden dipnot vermeniz istenir. Dipnot durumunda da bakın AB dipnot ekle başvurulardan AB dipnot ekleye tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi birinci dipnotu yazmamız için ilgili bir alan çıktı. Buraya da dipnotumuzu bu şekilde ekleyebiliriz. Peki hocam bir dipnot daha ekleyersek ne olur? Tıkladığımız zaman bakın hemen 2 numarayı buraya eklemiş oldu. Peki hocam sıralamaları, rakamları tekrar takip etmek zorunda mıyız? Hayır. Bakın siz dipnot verdikçe o rakamları ilgili şekilde sıralıyor. Peki hocam bir dipnotu silmek istersek nasıl sileceğiz? Evet silmek istediğiniz bakın dipnotu şurada metin içerisindeki kısma gelip sildiğiniz zaman dipnot kısmında da bu dipnotun tamamen silindiğini göreceksiniz. Bazen de son not istenebilir sizde. Bu durumda ne yapacaksınız? Bakın buradan dipnotların köşesindeki oka tıklıyoruz ve burada dipnotları son notlara dönüştürmek için son notlar kısmına tıklıyoruz ve dönüştür diyoruz. Tüm dipnotları son notlara dönüştür diyorum ve kapat diyorum. Gördüğünüz gibi en sona geldiğimiz zaman bakın bütün dipnotlar en sona alınmış oluyor.